Ali Beyköy is located in the European side of Istanbul, at the end of Golden Horn. It was a small village and a rural area in the Ottoman and early Republic period. Factories and agricultural lands were located near Ali Beyköy River. When the city has extended, Ali Beyköy became a part of the city. It was a scattered settlement for low-income people who work in the centers of Istanbul and factories around Ali Beyköy River. It has 7 neighborhoods. The population is around 250,000. After 2010, under the influence of urban renewal projects in Istanbul, an urban gentrification process has started in Ali Beyköy. It was known as a neighborhood with flooding. However, the reputation of Ali Beyköy started to change within the process. It is questionable that people are thinking positive or negative about the aspects of this urban gentrification in Ali Beyköy. Yaklaşık olarak 90'dan beridir buradayım, evet. 90 yıl. Şimdi değişimin olması güzel bir şey. Mevcut olan yerlerin tekrar değerlenmesi, özellikle bu metro, tramvayın yapılıyor olması ulaşım açısından çok güzel bir uygulama. Ama tabii bu beraberinde çeşitli sorunlar getiriyor. Örneğin ulaşım büyük bir problem burada. Yeni yapılan binaların, buradakilerin işte çoğu müstakil yerler, evler. Yerine tutup da 6-7 katlı binaların dikey mimarinin yapılması ekstradan bir problem. Yollar keza öyle, yollarımızda mesela buralar oldukça geniş olmasına rağmen trafik büyük bir problem, park problemi yaşıyoruz. Ama altyapı sorunumuz da var. Burada yeni binaların yapılıyor olması, altyapı sorunu ile ilgili çok büyük bir çalışmalar yok. Burada biraz daha gelirli aileler mevcut. Tabi onlara şimdi yeni bir yer vermek, onlara ekstradan bir borca sokmak, bunu tasvip etmiyorum, aslında çok doğru bulmuyorum. Kentsel dönüşüm oluyor ama fiyatlar da tabii ki artıyor haliyle. Yer değerleniyor. Açıkçası insanların alım gücü tabii ki şu krizde hele çok zor. Eğer buralarda o insanlar tutabiliyorlarsa, diğer gelen insanlarla burada kaynaştırıp bir arada yaşamalarını sağlıyorlarsa, kültür tekrar artacaksa sıkıntı yok. Ama onları buradan başka bir yere, daha ucuz bir yere, daha vasat bir yere sürüklüyorsa bunu tasvip etmiyorum yani. 2017 yılının Ocak ayında bölgemiz riskli alan ilan edildi. Bahsettiğim bölge Akşemseddin Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği yerde. Biz öğretmenler sitesinde ikamet ediyoruz. Öğretmenler sitesi 45 bloktan oluşuyor. 1009 konut var. 45 bloğun sadece 14 bloğunu bu riskli alanın içerisine dahil ettiler. 14 blokta 336 vatandaşımız yaşıyor. Şimdi kentsel dönüşüm deniyor ama kentsel dönüşümde baktığımız zaman, örneklere baktığımız zaman, Türkiye örneği, İstanbul örneklerine baktığımız zaman orada oturan insanların, hak sahiplerinin birçok hak kaybına uğradıklarını görüyoruz. Aynı sorunları, aynı hak kayıplarını yaşamamak için böyle bir oluşum içerisine girdik. İdare Mahkemesi'ne bir dava açtık. Davamız şu anda Danıştay 6. dairede. Mahkeme gününü bekliyoruz. Haklarımızı hukuk yoluyla almaya çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Sözüm ona kentsel dönüşüm adı altında hak kaybına uğrayan bir sürü insan var. Bir sürü insan topluluğu var. Bir sürü mahalle var. İstanbul özeline baktığımızda görüyoruz, işte örnekleri var. Fikirtepe'deki insanların yaşadıkları sorunlar var. Orada uğradıkları hak kayıpları var. Aşağı yukarı 7-8 senedir evini kentsel dönüşüm için terk edip kiraya giden insanlar var. Kiranın karşılanacağı söyleniyordu. Şu anda kirayı da ödemiyorlar. Ve insanlar çok mağdur durumda. Evini de alamıyorlar. Ne olacak bu insanların hali? Aynı şey bizim de başımıza gelir endişesiyle, korkusuyla bu oluşumun içine girdik. Bunun yanında işte imar barışı adı altında yeni bir yasa çıkardılar. Aslında yeni bir yasa değil, 3194 sayılı imar yasasına ek 16. madde olarak ilave ettikleri bir şey. Anneannem ve dedemle yaşıyorum. Yaklaşık 25-30 senedir burada yaşıyorlar.
Ben de çocukluğumdan beri burada büyüdüm denebilir. Evimizi müteahhite veya toplu bir, eğer buraya girilecekse toplu bir şekilde o şekilde vermeyi, yenilemeyi düşünüyoruz, istiyoruz. Ama bu mümkün değil şu an. Şu an kat tapusu almaya, binanın tapusunu almaya çalışıyorlar bizimkiler. İmar barışı adı altında. Ama şöyle, imar barışı şu an %50 indirimli şekilde, hani adı imar barışı, normal tapu daha farklı şekilde alınıyordu ama imar barışı ile birlikte %50 indirimli şekilde alınıyor. Ancak biz o indirimden yararlanamıyoruz. Aslında imar barışında yararlanmamız lazım ama hem tapu için ücret ödüyoruz hem de yapı parası olarak ücret ödüyoruz. Yani %50 indirimi iki ayrı ücretle birlikte eski fiyatına geri çekmişler. Bizim binamız 5 katlı. Önceden 2 katını biz tapusunu almıştık ancak yeni sisteme göre o iki tapudan da faydalanamıyoruz. Yani iki tapuyu tekrardan almamız gerekiyor. Şimdi burada eğer vatandaşın bir kabahati varsa bunun adı imar barışı değil, imar affı olması lazım. Yani o vatandaşı affetmesi lazım. Burada barış değil, af olması gerekir. Ben Beyköy'e memleketten geldim. Aslen Kosovalıyım. Kosova Priştine göçmeniyiz. Dedemler oradan buraya gelmişler. Ben kirada oturuyorum. Bugünün şartlarıyla İstanbul'da bir ev almaya kalksam, İstanbul'u geçiyorum, Ali Beyköy'de bir ev almaya kalksam yani 400-500 bin liraları geçiyor artık. Ve bu bahsettiğim rakamlar 2+1, 3+1 zaten hayal oldu. Yapılmıyor da 3+1 daire yok. Gecekondularda yaşayan insanlar, yani komşularımızdır, vatandaşlar. Şimdilerde hepsi birer tane daireye, belki 2'şer tane daireye geçtiler. Sitelerde oturuyorlar. Bir nevi sınıf atladılar. Bu sınıf atlamalarından dolayı kendilerini çok daha farklı hissetmeye başladılar, ayrıştırdılar. Daha önceleri mahallemizde bir tane otopark, bir araba parkı kavgası görmeden şimdi millet kendilerine kurşun atıyor. 28 yaşındayım, 28 yıldır buradayım. Tabii ailemin geçmişi biraz daha fazla benden. Yani evimin önceki değeri tabii eski bir bina olduğu için ve tapu vesaire bu tarz şeylerin olmadığı için o zaman da maddi açıdan değeri düşüktü. Ama manevi açıdan bakacak olursak değeri yüksekti. Çünkü müstakil bir binaydı. Akraba ve amcalar binasıydı. Yabancı kimse yoktu. Çok rahattık. Şimdi yapılan bina site oluşturuldu. Ve bu sitenin de yabancı insanlarla dolması ister istemez huzursuzluk yaratıyor. Rahat hareket edemiyorsun. Özgürlüğünü kısıtlarmış gibi oluyor ama maddi açıdan değeri diğerine nazaran 2 katı arttı. Ya öncesi ve sonrası ile ilgili kıyaslama yaptığım zaman kendi evimi baz alarak kıyaslarsam bir kere eski evimde hol yoktu. Direkt salona giriş yapıyordum. Şimdiki evde daha böyle biçimli, kolonlar daha biçimli bir şekilde, işte kirişler daha biçimli bir şekilde ve ev ufak olmasına rağmen daha böyle büyük ve kullanışlı hale geldi sanki gözümde. Yani daha önceki evim, yıkılmadan önceki evim 120 metrekareyken şu anki evim 85 metrekareye düştü. Ama projelerin daha böyle düzenli bir şekilde çizilmesi onu daha böyle bir kullanışlı hale getirdi. Tek tek binaların yıkılıp da yeniden yenilenmesi hem altyapının bir anda düzelmesi hem de bina içerisindeki elektrik tesisatlarının, su tesisatlarının tekrardan yenilenmesine sebep oldu. Yani artı kentsel dönüşümle kazandırılan dairelerin hepsi gördüğünüz gibi zaten arkadaki daire de bizim dairemizdir, binamızdır. Asansörlü, daha bir konforlu, daha bir kolay bir yaşam biçimi sağlamaya başlattı. Yani bu süreçte neler yaşandı? Bayağı bir eziyet yaşandı. Taşındık ettik falan derken. Yani tabii binaların aynı anda yıkılması, aynı anda yapılması biraz daha böyle süreyi uzattı. O tarz problemler oldu ama onun dışında yani yapıldıktan sonra bir mutlu son diyelim yani. Yani tabii ki de memnunum. Memnun değilim diyen çıkmaz yani. Yaklaşık 43 yıldır Ali Beyköy'de yaşıyorum. 1982'den beri de aşağı yukarı hakimim bölgeye. Tabii ki bir gecekondu semtiydi burası. Ulaşım daha zordu. Kısıtlıydı daha doğrusu. Ondan sonra belli saatlerden sonra ulaşım,
alışveriş imkanları çok kısıtlıydı. Sonralarında tabii bir kentsel dönüşümle beraber iyileştirmeler de oldu. Ama daha henüz metro gelmedi mesela buraya. Kentsel dönüşümün içindeki kentleşmeyi bence tam olarak beceremedik yani. Çünkü bu sefer rantsal bir dönüşüm oldu. Buraya dadanan müteahhitlerin tamamen nemalanması şeklinde oldu. Şu anda ulaşımı, mesela ben 8 kilometrelik bir yerde çalışıyorum. Normalde 10 dakikada ulaştığım yere kendi arabamla şu anda 45 dakika 50 dakikada ulaşıyorum ve şu anda daha faaliyete geçmemiş siteler var. Çok fazla yani millete böyle bir cilalı bir kentsel dönüşüm tabelası asıp ondan sonra tamamen rantsal dönüşüme sağladılar. Eskiden her yer yemyeşildi. Yani şu yakın mesafede okul vardı. Okuldan eve gidene kadar inanın yani 3 kilometrelik alanda tamamen, okulla ev arasından bahsediyorum, o 3 kilometrelik alan bile yemyeşildi. Şu anda her taraf gri, asfalt, beton oldu. Yani sosyal alanlar hiç kalmadı desem yalan olmaz yani. Kentsel dönüşüm. Yani evlerin düzelmesi lazım, yolların düzelmesi lazım, yeşil alanlar olması lazım, ulaşımın çok kolay olması lazım. Yani bunları yapmadan biz hemen binayı yıkıyoruz. Kentsel dönüşüm adı altında bir şeyler yapıyoruz. Bazılarına yarıyor, bazılarına yaramıyor. Şimdi bir de toplanıyoruz. Yani baktığınız zaman mimari olarak da İstanbul'un çevresi çok değişti. Ali Beyköy'ün özellikle çok değişti. Şimdi koca koca binalar, yüksek binalar oldu. Bunun bize hiçbir getirisi olmadı ki. O yüzden ben kentsel dönüşümden rahatsız olan bir insanım. Gerçi hep çıkıp yöneticiler diyor yerinde kentsel dönüşüm. Halkı oradan uzaklaştırmayacağız. Ama şimdi mesela benim yaşadığım yerde kentsel dönüşüm adı altında. Şu anda evler yıkıldı. 2 yıldan fazladır. Daha yapılmadı bile. Yani yapmadılar bile. Kiralarını vermiyorlar milletin. Devlet destek verecek dediler, vermiyorlar. Şu anda öyle bir şeyde yaşıyoruz. Şimdi ben açıkçası kentsel dönüşümde gecekonduğum vardı. Çok rahattım. Bağım vardı, bahçem vardı, yeşilliğim vardı, komşularım vardı. Kentsel dönüşümle beraber bunlar da yıkıldı. Şimdi gittiğim zaman bir beton yığınının içine gireceğim. Spor salonları diyor. Ya yani dışarıdaki atmosferle binanın içindeki spor salonunun atmosferi asla aynı olmaz. Zaten oksijen alacağımız yerler de küçüldü. O yüzden yani ben İstanbul'da özellikle Ali Beyköy'de bizim çevremizde kesinlikle bu işlerin kontrol edilmediğine inanıyorum. Yani büyük yapılar yapıldı. Çevre tamamen kirlendi. Hoş da bir görüntü yok ortada. Tamamen birileri zengin oluyor diyebilirim. Biz kentsel dönüşüme karşı da değiliz ha, yanlış anlaşılmaz. Biz de elbette isteriz asansörlü bir binada oturmayı, otoparkı olan, çocuk bahçesi olan, sosyal tesisleri olan, okulu, sosyal donatı alanları olan bir yerde kim oturmak istemez? Elbette ki oturmak isteriz. Fakat bize öyle şeyler de geliyorlar ki, diyorlar ki, işte 6306 sayılı yasada var. Size 2 şartla geliyorlar. Diyorlar ki, ya bulunduğunuz bölgede, bulunduğunuz yerdeki binada değil de 200 metre, 300 metre aşağıda ya da mahallenin herhangi bir yerinde size bir daire vereceğiz birebir. Yani benim 80 metrekare dairem varsa bunu benden alacak ama beni bu mahallenin herhangi bir yerinde, adına da yerinde dönüşüm diyor. Yerinde dönüşüm o değildir. Yerinde dönüşüm yerinde. Ben 4. blokta oturuyorsam 4. bloğun bulunduğu yerde bana ev yapıp vermesi lazım. Ha diyor, sen eğer orada oturmak istiyorsan, 4. bloğun yerinde benden daire istiyorsan o zaman %20'sini keserim. Bu ne demek? 80 metrekarelik dairem varsa bana 16 metrekaresini düşecek, 64 metrekarelik bir yer verecek. Bizim daireler 2+1. 24 metrekare salonumuz, 15 metrekare yatak odamız, 12 metrekarede çocuk odası olan, işte mutfağı, banyosu olan bir yer. Yani bizim bir odamızı elimizden alacaklar. İşte bu hak kaybını yaşamamak için bunun mücadelesini veriyoruz. Derneğimizin kuruluş amacı bu.
%20 kesintiden bahsedildiği gibi veyahut da %20 kesinti yapmayız ama o %20'nin bedeli, satış anındaki bedelini siz bize ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceğimiz dediğimiz zaman da kendilerine biz zaten şu anda büyük çoğunluğumuz hemen hemen hepimiz emekliyiz. Yaşımız artık 70'e dayanmış, 65'lerin üzeri kişileriz. Şimdi tahmini yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne yapılan bir toplantımızda arkadaşımız da ben de orada beraber kısa bir hesaplamayla bize 250 bin lira bir masraf çıkarıldı. Bunun %30'unu belediye karşılayacak ama 175 bin lirasını biz ödeyeceğiz. Ya %20'lik kesinti orada başkasına ilave ederek o 175'ini çıkaracağız veyahut da orada size veririz, hiç birebir veririz ama 175 bin lira parayı siz bize ödeyeceksiniz gibi ifadede bulundular. Yani 100 metrekare bir daireniz varsa 250 bine yapacak. 75 bin lirasını beyefendiler karşılayacak. 175 bin lirayı da bizden alacaklar. Biz kimiz? Hepimiz emekli öğretmenleriz. Değişimi şöyle değerlendirmek istiyorum. Bir kere inşaat sektörüne gelecek olursak çok fazla her yerde inşaat var ve bu inşaatlar tek tip değil. Birden fazla müteahhitin işiyle birlikte olan inşaatlar. Onun dışında projeler var. Yani mesela Gül Proje, Avrupa Konutları, Finans Kent, ne bileyim 5 Levent, bir sürü proje var. Bunlar tipinde projelerden normal halk faydalanamıyor denebilir. Çünkü bunlar kendi arazilerine ya da unutulmuş veya ulaşımın çok net yakın olduğu yerlere veya ulaşım götürülen yerlere yapılan projeler. Mahalle arasında veya sokaklarda hani insanlar kendi evlerinde bu projelerden yararlanıp mesela toplu konut olarak bir projenin içinde yer alamıyor. 775 sayılı yasa var. Kullanım bedeli bana aitse oraya sen de ev yapamazsın, sen de bina yapamazsın. Gecekondular bahane edilerek bizim 14 bloğumuzu da bu riskli alanın içerisine dahil ettiler. 6306 sayılı yasa riskli alanı tarif ederken zemin ya da üst yapı sebebiyle can ve mal kaybına sebep olabilecek yerler riskli alandır der. Şimdi bizi riskli alan ilan ettiklerinde soruyoruz. Bizim zeminimiz mi sağlam değil diyoruz. Eğer zeminimiz sağlam değilse 300 metre ilerimizde viyadükler var. 500 metre ilerimizde Ali Beyköy Barajı var. Orayı nasıl ıslah edeceksiniz? Amaç o değil. Amaç şu. Kapımızın önüne metro geldiği anda biz riskli alan ilan edildik. Tek sebebi bu. Çünkü burada çok güzel büyük rantlar var. Burada bir rant varsa o rantı yemesi gereken kişi benim. Burada oturan vatandaş. Neden? Size bahsettim. 1981 yılında geldim buraya. Burası çamur içerisindeydi. Oranın çamurunu, balçığını, pisliğini bizler çektik. Ben bu acılar, bu yoklukları, bu çamuru, pisliği çekmişken başkası niye gelip yesin buradaki rantı? Mahalleyi mahalleli yapan biziz, burada oturan kişiler. Şimdi bizleri kovup buraya başkalarını mı getirmek istiyorlar? Ne hakla? Şu anda bile bir karmaşa olduğu için daha yapıların belki %60'ı daha yapılmadı. Onun öbürleri de yapıldığı zaman tamamen burası bir kaos olacağına inanıyorum ben. Yani belki metro biraz ulaşımı kolaylaştıracak ama onun dışında burada hava alacak bir alan kalmadığı için yani böyle İstanbul'un diğer semtleri gibi çok böyle iç içe olacak, karışık olacak. Zaten şu anda benim oturduğum yerde burada bir cadde var. Cengiz Topel Caddesi. Zaten yürürken insanların birbirine omuzla çarpma durumları var. Çünkü o kadar insan kalabalığı var ki kaldı ki daha dönüştürülmeyen yerler var. Onlar da dönüştürüldüğü zaman bence bize çok fayda getireceğine inanmıyorum. Çünkü gerçekten çarpık büyüyoruz yani. 5 sene sonra Ali Beyköy'ü çok iyi görüyorum. Çok kaliteli olacak. Ama bu kalitenin içinde huzur olmayacak. Mutluluk olmayacak. Aile ortamı olmayacak. Komşuluk olmayacak. Ve bunların olmadığı bir yerde ne kadar ileri gitmiş olabilirsin?